Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuzun konusu War Thunder'da 1 Kasım Premium indirimleri. Ben The Game Potter. Hepimizin beklediği 1 Kasım indirimleri geliyor arkadaşlar. Hepimizin aklında şu soru var. Hangi premium araç gerçekten paramıza değer? Hangisi oyunda daha etkili? Hangisi artık çöpe dönmüş durumda? Bu konuda video yapacağız. Yanımda konuğum olarak yaklaşık 9 yıllık tecrübesiyle oyunu iliklerine kadar bilen Mustafa var. Oyundaki nicki Predon Fighter. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum abi. Nasılsın? İnşallah iyisin. Allah'a şükür iyiyiz hepimiz. Şimdi bu videonun amacı yeni başlayan veyahut da hala oyunu oynayan, işte orta seviyelere gelmiş veyahut da top tier'e gelmiş oyunculara bizim geçmişte yaptığımız hataları yapmamak, parasını çarçur etmeden ağacı kasabilecek veyahut da zevkini çıkarabilecek tankları, özellikle premium tankları ülke ülke tanıtmak. Sen 9 yıldır bu oyunu oynuyorsun. Ben 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Yaklaşık 16 yıllık bir tecrübeyle arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Videoyu burada başlayalım. Öncelikle ülke ülke gideceğiz arkadaşlar bu videoda. Premium araçları tanıtacağız. Alınır mı alınmaz mı? Faydası var mı yok mu? Bildiğimiz kadarıyla tecrübelerimize dayayarak söyleyeceğiz. Tabii bu söylediklerimizin hepsi %100 doğrudur. %100 hani bu olması gerekir tarzında değil. Sadece tavsiye ve bizim geçmişte yaptığımız hataları sizin yapmamanız için çekilen bir video bu. Ülke ülke gideceğiz dediğim gibi. Amerikan tanklarından başlayacağız. Küçük tanklardan başlayacağız. Yani şöyle hem top tier'i kasabilecek hem de orta seviyeleri kasabilecek premium tankları söyleyeceğiz. Geçeceğiz. Şimdi ben Amerikan ağacına başlamak istiyorum. Amerika ağacı demek arkadaşlar hız, teknoloji ve denge demek. Yani teknolojisi var, hızı var ve dengesi var Amerikan ağacının. Burada ilk tanıtacağımız ağaç T14. Amerikan ağacında bulunuyor bu T14. 47 BR'de. Evet Mustafa, bu araç hakkında ne düşünüyorsun? Bu T14 alınır mı? Yeni başlayanlar için özellikle tabii konuşacak olursak bunun hakkında bize düşüncelerini söyler misin? Abi kesinlikle alır. Çünkü şöyle bir şey. İlk başladığımızda en büyük sıkıntı yaşadığımızlardan biri e, direkt ölmek. Bu da T14 çok zırhlı olduğu için bir yerinde ölmüyorsun. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Yani topu da fena değil şeyinde. Bir de bu bir yerde sabitlecisi var. Yani Yani namlu fazla 75 sallamıyor. 75 milimetre topu var. Bir de sabitleyici olması tabii büyük bir avantaj. Bende de var bu tank. Kullandığım da. Yani yeni başlayanlar için oyunu tanımak adına bu tank alınabilir diyorsun. Güzel. Arkadaşlar birinci tavsiyemiz Amerika ağacına T14. Yeni başlayanlar için. Şimdi kalkıp ağacında 9-0-10-0'a gelmiş biri bu tankı alıp da hani şey yapmasın. Parasını harcamasın ama böyle daha 2-0'da 3-0'da ben hızlıca katmak istiyorum. Hem de oyunu öğrenmek istiyorum diyorlarsa bu T14 alınır. Yine Cobra King var Mustafa. Bu Cobra King hakkında ne düşünüyorsun? Hatta ben buraya koyayım Cobra King'i. Onu da bir Abi görüntüsü. Cobra King de bir yerinde çok iyi. Yine de Ben de çok sabitlecisi var. oynadım. Bak bende şey olmuş İşte bu. topu As sadece olmuş. biraz topu zırhına göre zırhı çok zırhlı. Hem bir yerinde çok kolay kolay yemiyor ön zırhından. Topu sadece mermisi 100 deliyor. 100 küsur delmesi lazım. Yeterli mi? Namlu palet alıp yanlıyorsun genellikle bu araçla. Evet, ben de bu araçla çok oynadım. Baya da para kastım bunda. Yani bu araçları alırken arkadaşlar gümüş aslan da kasabiliyoruz tabi. Ben de buna çok oynadım. Zırhı çok iyi. İşte biraz yüksek atınca sıkıntı yapıyor. Topu yavaş yanlamak lazım. Bu aracı da o zaman alınabilirler listesine koyuyorum. Aynen abi, aynen kesinlikle. Daha sonra biraz seviye yükseltelim o zaman. Bu giriş seviyesiydi bu tanklar. Bir de orta seviyeden bir tank seçeyim. Diğerleri bak şimdi arkadaşlar, bıraktığımız bütün araçlar kayda değer değil. Sadece bazıları troll aracı olabilir. Ee, Evet. Doğru Şimdi diyorsun orta bir Mustafa. yerden Orta bir yerden T20 var mesela. T20 hakkında ne düşünüyorsun? o da iyi. Yine sabitlecisi var. Yani sabitleyiciler 8.3'ten başlıyorlar. Bazı Arkadaşlar araçlar hariç. Mustafa sözünü kesiyorum. Şu çok önemli. Özellikle gerçekçi mod oynayanlarda. Şimdi basit mod oynayanlarda sabitleyici o kadar önem arz etmiyor ama gerçekçi mod oynayanlarda
gerçekten çok fark ediyor sabitleyici. Bu seviyelerde sabitleyici olması da çok büyük bir avantaj. Evet Mustafa, bu tank hakkında, orta tank sınıfında bu tank Aynen. alınabilir mi? Sadece işte topu yeterli değil. 150 deliyor. Ama sakin oynarsan vallahi çok iş yaptım. Ben bundan nükleer atmışlığım var yani. O zaman Gerçekçi de dediğin listemize gibi gerçekçi de. Basit gerçekçi. de sabitleyicisi o kadar önemli değil. Biz gerçekçi oynayanlar için diyoruz. Tabii bu basit oynayanlar için de geçerli ama bu tanklar seçilmiş tanklar arkadaşlar. Biz T20'yi de listemize ekliyoruz. Bu tank da alınabilir. Tavsiye ederiz yani. Daha sonra alınabilecek tanklar arasında T29 var. Bu T29 seti diyelim ona. seti. Onu da anlatalım. Evet, bu tank hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey abi. T29 ağır tank yanına da solda M46 var ya. Bir kaldırsan sen görmüyor. M46 Tiger Tiger. var premium. Evet. Bunlar gümüş aslan makinesi. Bunların ikisi bir de uçaktan sadece bunlar için bir uçağa gidelim. Onları da anlatayım. Sadece bu kısmını. Hava kuvvetleri uçakta. Aşağıda bir tane A2D var. Yanında da F89B. Bu dört A2D, aracı set A2D nerede? Şu. aynen. Evet. Bunun iki tane 2000'lik bombası var. Bir tane de 4000'lik bombası var. Evet. Yandaki de avcı. F89B. Jet avcı. Normalde Arkadaşlar, şimdi bu araçları set düzersek oyunda bize sürekli gümüş aslan lazım oluyor. Gümüş aslanı bu şekilde kasabiliriz. Bundan bahsetmeye çalışıyor Mustafa. Aynı zamanda ben sözü vermeden önce Mustafa'ya şunu söyleyeyim. Bu araçlar filo savaşlarında da çok etkili. Yani. zaten Karabaş'a biliyorsun abi. Bu dört araçtan 25 gününde 100 milyon gümüş aslan kastı. Hatta T29 M46 Tiger'la o biraz manyak. Zaten T29'un saniyesine bakarsanız az halinde 15 saniye de yüklüyor. Evet, 15 Eskiden saniye. 12,5'tu. O da Karabaş'ın yüzünden. Bu araçta Yükselttiler. 35-40 nükleer attı T29'la. Daha Atar, fazla atar. değilse. Evet. Benim kanalımda da var onun videosu. Bir nükleer videosu değil ama oyun videosu var. Aynen. Bu 4 set mükemmel. Evet arkadaşlar, yine Amerikan ağacında T29'u da orta seviye premium tanklarda önerdik. Şimdi neye geldik? T58. T58 tankı 8.3 BR'de. Aynen. Bu yükleme süresi 2.6 saniye ile çok ön plana çıkıyor. Bu aracın avantajları, dezavantajları ne? Bunu alırsak iş yapar mıyız? Bunun aynı versiyonları var. Bir üstünde iki tane. Onları hiç tavsiye etmem. Biri 13 saniyede yüklüyor, biri de 5 saniyede. Ama bu T58 2,6 saniye mükemmel bir şey. Uçak savar gibi bir şey. 8 mi? Ya 6 ya 8 tane ard arda atıyor. Çok Özellikle güzelmiş, takım çok girecek güzelmiş. olan geçen karşımıza 3 tane arkadaş takım girmişler T58'den. İkisi nükleere çıktı. Öyle Evet. yan yana yani mahvettiler takımı. Şimdi T58 tankını da önerdik. Şimdi M1A1 tankını bir konuşalım. M1A1 tankı e, yine yüksek seviyelerde düşünecek olursak. Şimdi arkadaşlar M1A1 dedik. 11.7 bu M1A1. Biz niye M1A1'i seçtik de clickbait mi M1A1'i mi seçtik? M1A1 clickbait'i seçtik burada. M1A1 geçici olarak geldi abi. Geçici İndirimde değil. yeni İndirime geldi. girmeyecek. Evet. Bu indirime Dün geldi. girmeyecek. Bu Amine mi? Ne diyorlar onlara? Onlar Evet, evet. Anime. Anime şeyi. Bunlar geçici mi aynen. bunlar? Bilmiyorum. Şimdilik geçici olarak Evet. gözüküyor da Şimdi bilmiyorum. arkadaşlar top tier'de Amerikan ağacı. Ben şimdi biraz tank tecrübem var. Yeni başlayan bir oyuncu değilim. Biraz tank tecrübem var diyorsanız burada Amerikan ağacını kasmak istiyorsanız tanklarda M1A1 clickbait'i alacaksınız. Bununla tüm ağacı kasacaksınız. Şimdi premium araçların bir de şu avantajını söyleyeyim size. Şimdi bazı arkadaşlar bilinmeyebilir. Onun için söylüyorum. Şimdi bir premium tank aldığınızda mesela M1A1 clickbait BRS 11.7 bu tank ne demek biliyor musunuz? Bu tank 11.7, 12.0 tankları da kasabilir. Ondan sonra ta bu tankla sen 1.0 tankı da kasabilirsin. Ama normal oyundaki ağaçtaki araçlarda 6-7 bir tankın varsa işte en fazla 5-7 tankı kasabilirsin. O yani 3 rütbeyi kasabilirsin. Atıyorum 2 rütbeye inemezsin. Ya da
İşte 3 rütbede kasıyorsan en fazla 4 rütbeyi kasabilirsin. İşte 5 rütbeye çıkamazsın gibi. Ama premium tanklarda ise bu işte atıyorum 8 rütbe aldığın bir tankı gidip bir rütbede tankı kasabilirsin. Onun için premium tank alırken bir ağacı kasabilirsin. Şimdi Mustafa, Clickbait nasıl bir tank? Önce şimdi 4 araç var premium. İndirime girmeyecek. M1'i söylemeyeceğim. Evet. Şimdi tavsiyem tabii. Öncelikle bir ülkeyi fullemeden başka bir ülkenin top tier aracını almayın. Çünkü alt bir yerden üst bir yer çok farklı. Çok farklı. Ee, Yani maddi durumun iyiyse 2 tane al. Ağacı kaçarken rahat edersin. Ya da bir araç alacaksan yedeklemen çok olacak. Çünkü bir araçtan bir şey yapamıyor. Ben Tamam. Wolfpack M1 KVT'yi tavsiye ederdim. Ama son dönemlerde 17'leri 11.7'ye atıyorlar. Evet. Şimdi o zaman Wallpack'i tavsiye etmiyoruz. Burada İkisini Clickbait'i tavsiye etmiyorum. Sen de zaten Leopard'ı kasarsan gördün abi. tabii 17'yi sürekli üstüne attı. çok üst E, attı. Çok çile Clipbait'te çektim. zaten 11.7 olmaz. 12.0 yani sayılar. Evet. Onunla onu da alabilirsin. Troll aracı alttaki RDF'yi de alabilirsin. RDP'yi anlamıyor. İkisi birlikte alınırsa zaten efsane olur. Yani set olur. Ama şimdi arkadaşlar, Ağaçta hiçbir şey bırakmaz, evet. tertemiz edersin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Parası olan bunların ikisini alsın. Ama ben yok. Sadece bir tank alacak param varsa ve tam ağacı da kasmak istiyorsan M1A1 Clickbait alın. Karşımıza çıkıyor bu tank. Çok güzel bir tank. Ama ben yeni başladım. Orta seviyelerde tank kasıp kendime tecrübe kazanmak istiyorum diyorsanız işte bu biraz önce bahsettiğimiz tankları da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Amerikan ağacımız bitti. Sırasıyla hemen Almanya ağacına geçelim. Video çok uzun olmaması için biraz hızlı gitmemiz lazım. Şimdi Almanya ağacında düşük seviyede, yeni başlayan seviyesinde hangi tankı tavsiye edersin? Ben şöyle geleyim. Notumu almışım. Kahve 5.0'da aynen. KV1C756 var. Bu Bir de tank bende de üstündeki var. Brumba var. Bir de T34 var üstündeki. Şimdi bakayım bende Diğerler var mı? Bu tank bende var da slotta var mı? Bir bakayım. Slotu bozmadan şöyle şunu koyayım. Nereye koyayım? Şuraya mouse'un yerine koyayım. Tankımız bu arkadaşlar. Ben de bunda fazla oynadım. Ee, Neymiş? 6.3 saniyede dolduruyor bu da. Ama az olunca 5.9'a düşüyor. BR'si 5.0. Evet, bunu alabilir miyiz Mustafa? kesinlikle abi, ben eskiden biliyorsun basitçiydik biz. Benim Evet. 70K basit kilim var. Bundan bir maçta 16 kill almışlığımı Benim hatırlıyorum. de var. Sanki videosu da var yine kanalımda. 11, 12, 13 kilim sanki var. Belki 16 da olabilir. Bilmiyorum. Bununla var. Ama benimki gerçekçideydi. Basit oynadığım zaman da değildi. Bir videosu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Benimki de basitti. Ben Yok yok, eski gerçekçi basit benimki. Gerçekçi de oynamıştım. zaten basitte iş yapan tank büyük Tabii. ihtimalle gerçekçi de yapıyor. Evet. Şimdi bu tankımız var. Buna alınabilir diyorsun. Evet arkadaşlar, bunu Evet, da bir giriş üstündeki Brumba da seviyesinde var abi. burun var. Ya bu biraz troll tank gibi ya. Brumba'yı basite tavsiye ediyorum. Yani Gerçekçi de basite. zor. Gerçekçi de bunun namlusunu tutturmak biraz zor. Bu basite tavsiye ediyor. Tamam o zaman. Tiger 2'miz var burada. Bildiğin Etkinlik aracı abi. etkinlik harcı. Hayır, şurada Ona hiç Tiger 2. yaklaşmayın. Ha, altta. Almıyoruz mu onu? Tiger 2 sılamız var. O alınır. Kesinlikle Tiger'lar Bende yok. diğerlerinde Ben iyi. bu tankı çok istiyorum aslında. Tiger 2 sıla. Şimdi Tiger Diğer, 2 ile Tiger 2 ile bu Tiger 2 sıla arasındaki fark şuymuş. Yani normal Tiger 2'nin sılası biri mazotluymuş, birisi benzinliymiş. Biliyor musunuz? Bu mazotlu almış. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de fark bu var yani. Bu tank hakkında ne diyorsun? Yani o orta seviye sayılmaz. Bu da giriş kesinlikle seviyesi abi. düşünür. Tiger'la T29 bir yerlerin en iyileri. Tiger'la T29 diyorsun. Tamam. Hemen geçelim hızlıca. Böyle orta seviyelerden. Turm 3. Buna ne Aynen. diyorsun? Turum da alınır. 5 saniyede yüklüyor. Evet, Otomatik 5 yüklüyor. saniyede dolu yüklüyor. Hit atıyor. Sabitleyicisi var. Bir de üstünde bir makineli tüfeği var. Hafif tankları mahvediyor. Hele bazı tankları orta tank olsa bile yandan öldürüyor. Evet. Evet arkadaşlar, tavsiye listemize bunu da ekleyebilirsiniz Almanya'da.
Geçiyorum top tier'de. Bir giriş seviyesinde söyledik, orta seviyede söyledik. Bir de top tier'den tank söyleyeceğiz. Top tier'deki tankımız Leopard 2. 10.7. Şimdi biz bunu önerirken niye bunu öneriyoruz? 11.7'de 2A4M var. Bu 2A4'ler 11.7'ye girdiğin zaman 12.0 atıyor ve biraz zayıf kalıyor. Kasılması zor. Biz onun için diyoruz ki Leopard 2 alın. 10.7 aracı burayla kasabilirsiniz. Bununla tüm ağacı kasabilirsiniz. Evet Mustafa, oynadın mı? 6 saniyede dolduruyormuş az sorunca bu Aynen tank. aynen abi aynen. Çok da bununla Yani çok atom iyi. Hatta atılabilir. zaten bunun aynı versiyonu şimdi Fransa'da da gelecek. Bir ülkede daha Christian diye İsveç'te de gelecek. Bu. Tank güzel tank arkadaşlar. Tavsiye listemize Leopard 2'yi de Almanya ağacında Leopard 2 PZBTL 123'ü de ekleyebiliriz. Şimdi Almanya ağacındaki tanklarımızı da tavsiyelerimizi de bildirdik. Geçelim Şimdi sadece Rusya'ya. 2A4M'yi niye tavsiye etmiyoruz? Onu Biraz söyledim ben. biraz zırh eklemişler ona. Bir de mermisini daha bir yeni versiyon mermi 560 mı deliyor filan deliyor. Evet. O da canını o kadar kurtarmıyor. Zaten 10.7'de bile zırhı idare eder. Del ki tap yere gelince haşat ederler. Yani şimdi o zaman biz Rusya'ya geçelim arkadaşlar. Rusya oyunun işte Amerika, Almanya ve Rusya oyunun bence başatları. Yani bunlar önde götürüyor oyunu bu ağaçlar. Diğerleri biraz daha yan kalıyor gibime geliyor. Bilmiyorum Mustafa'nın da düşüncesi ne? Yani Aynen ABD, öyle. Almanya ve Rusya bence. Diğerleri biraz zevki. Eğer kasacaksanız benim tavsiyem gerçekçi oynayan, Basit'te de aynı fikir olabilir. Önce kasacaksanız Rusya'yı, sonra ABD'yi, sonra Almanya'yı kasın. Ondan sonra zevk için ister Japonya, ister Britanya, diğerlerini zevke bırakın. Ama bu üç ülkenin sıralaması bence o olması lazım. Şimdi Rusya'daki premium ağacımız, tavsiye premium ağacımız, yine giriş seviyesine tavsiye edecek olursak T34 100. 400. Nerede bu tank? 6.3'te. Alt tüylerde fazla ben 6.3. aynen Ya bunu alt tüylerde beğenmiyorum. alt tier diyelim buna biz. Aynen Yani o da diğerleri olur. de var ama biz alt tier'de, eğer Evet. alt tier'de birisi bir tank alacaksa Rus ağacında, hani niye bu alırsa biraz önce bahsettim. Bu üstü kasmaz. Ancak en fazla bir rütbe üstünü kasar. Ama alt tarafını komple kasar. Ama biz orta seviyede ben biraz tank tecrübem olsun diyorsanız T34 100'ü alabilirsiniz. Şimdi bu az sonuncu 11.5 saniyede dolduruyormuş. Zırhı bence çok iyi. Sen bu Yok tank yok hakkında ne zırhı konuşuyorsun? zırhı kötü de şu çok Şöyle manevrası. E, zırhı iyi derken çok iyi sektiriyor bu tank. Yok abi bu başka bir araç. O değil. T34 100 zırhı ağaçtaki T34 85 var 5.7 Evet. olan. Bunun neye? Onun gibi hızlı. Manevra kabiliyeti iyi. Hızlı aralara girip topu da 8.0'lık bir top. 100'lük topu 240 deliyor. Çok iyi deliyor. Bakalım modifikasyonlarına. Evet 240 Topuna bir topu bakalım. 120 olması lazım. Şu. 240 delen biri var. Aynen 240, 239. evet. 239. Bunu yani top tier'deki tankları bile yandan alır zaten. Alır vallahi. Alanı gördüm A- çünkü ben a- T34'te aynen. vuranı gördüm. Bir Evet de evet. ufak ya. Evet. Görünmüyor da. Giriş seviyedeki tankımız, tank tavsiyemiz bu. Şimdi bir de orta seviyede tank tavsiye edelim. Burada IS-6 var ama bunu Yok tavsiye yok yok. etmiyoruz. Onları 8.3 atıyor, Ee, mahvediyor İngilizler. T55 Te- AM1. Evet, o 9.0'da. 9.0'da abi iyi. Çok iyi Evet. onun. O çok. Bu Yani onu tank tavsiye alabilirsiniz ederim. arkadaşlar. Orta seviyede bu tank alabilirsiniz. Yine BM'de 4M var. Oyunun en adaletsizlik zaten Ruslar torpilli olmazsa bu kadar güçlü olmazlardı. Bu Evet. da BM4'ü 12.0'a indirsin hiç sırıtmaz yani. O Bir zaman de orta seviyede tankımız bir de 238 var. T55, yani orta 9.0'da orta seviye T55, BM'de 4, bir de tabi efsane tank 10.3'te 2S38. Aynen. Zaten Bunu top tier'de de oynuyorlar zaten. aynen BMD 4 ile 238 12.0 yapsalar şimdi sırıtmaz oynarlar. Hiç sıkıntı yaşamadan. Şimdi bu 2S38 0.5 saniyede dolduruyor. Diğeri ise 1 saniyede dolduruyor.
Abi bu manyak bir şey bunlar ya. Çat 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 Aynen çat. aynen durmuyorlar. Direkt de Arkadaşlar topunu alıyorlar. bunlarla ülkeye çok rahat kasarsınız yani şu özellikle şu tanklarla işte T-55'ler özellikle T-55 filo savaşlarında da çok etkili bir tank. Filo savaşlarını da diğer videolarımda zaten anlatmıştım. Eğer izlemek isterseniz yani tecrübesi olanlar onlara bakabilir, kanalıma bakabilir. Şimdi top diğerde de bir tank tavsiye edelim. Bu tankımız T-80UD olacak. O da Aynen. 10.3. Niye işte T-80UE1'i tavsiye etmiyoruz da T-80UD'yi tavsiye ediyoruz ağacı kasmak için Mustafa. Çünkü o şimdi Ruslar biraz torpilli için direkt bilerek 10.3 yaptılar. Niye? Genellikle premium araçların üst bir yer bakarsan 11.7. 17 yaparlarsa 11.7'ye gelecekler. Bir yer farkla ezilecekler yine. Hmm. Bilerek 10.3 yaptılar. Hepsine bak hepsi 10.3 sürekli altına atsın diye. Yani pap yere gelmesin. En kötü 10.7 gelecek. Zaten onlar da rahat rahat Leopard'ı hepsi Aynen. delerler. Aynen. Onun için arkadaşlar buradaki kıstası düşündüğümüzü neden onu önerdiğimizi söyledi Mustafa. Abi 10.3'e en fazla 11.3 tank gelir. Bu da 11.3'te de doğru düzgün tank yok. İçinden geçer bu. Ne olur? Düşük geldiğinde zaten yine içinden geçer. Bu 3 tankı aldığınızda abi ağacı çok rahat kasarsınız ve sayısız atom atarsınız bence. Kesinlikle Turumsu T-72 kimse gitmesin. Termaline, mermisine güvenmesin. Geri gitmesinde sıfır. Tabii Turums T-72. Turums'u ben de tavsiye etmiyorum. Tamam zırhı falan iyi ama abi geri gitmiyor tank. Evet. Rusya'yı da bitirdik. Şimdi Britanya'ya geçtik arkadaşlar. Britanya yani İngiltere. İngiltere'de önereceğimiz tankları ben şimdi buraya notunu almışım. Hemen çevireyim. Hangi tankımız? İngiltere. İngiltere'de önereceğimiz tank Centurion 5K demişiz. Centurion Aynen. Centurion aynen. 7.7 olan. 7.7. Arkadaşlar giriş Yukarıda. seviyesinde şimdi Yukarıda. şurada. Yukarıdaki abi o değil. O etkinlik aracı. Hani yukarıda şu. Aynen o. X'i diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bende ne var şeyde? Ee, daha düşük seviyede premium araçlar var. Mesela Archie var. İşte Churchill Vallahi var. ben İngiliz'in alt bir yerini hiç sevmiyorum. Şu 5.3 var. 7.7'den aşağısı yok bunların geri Bende geri gitmesi Comet var. sıkıntı. Abi O bunlar etkinlik bir de aracı. mermileri çok şey ya. Mermileri acayip derecede patlatıcı mermisi çok az İngilizlerin şeyde düşük seviyede. O yüzden e, hani ne diyeyim Ya ben de cephaneyi tavsiye vuracaksın etmiyorum. ya Aynen. mürettebatlere Sıkıntı yani vuracaksın. bunları katmak. İngiltere'nin düşük seviyesine katmak çok kötü. Şimdi tavsiye edeceğimiz tank Centurion Axiom X. Kaç? 6.3 O da saniyede sabitleyici dolurmuş. olduğu için, sabitleyici olduğu Evet, için gerçekçi de sabitleyici var. aynen çok iyi. Hani Bunu zırhı alttan alabilirsiniz. tekiyorlar da Hı ama hı. 350 delen bir mermisi var. Abi şimdi İngiltere'de tamam mı? İngiltere demek abi. İngiltere'de eğer hangi tankını işte birinci seviyeden, ikinci seviyeden işte hangi BR'sini oynarsan oyna İngiltere'de abi neyle oynayacaksın? Taret'le oynayacaksın. Gövdeyi saklayacaksın, Taret'le oynayacaksın. Taret'le oynadığın zaman İngiltere bayağı iş yapıyor. Yani dayanıklık oluyor tanklar. Şimdi burada yine tavsiye edeceğimiz ikinci tankımız ise Kalit. 9.3 Kalit. Bu tankı niye tavsiye 410 ediyoruz? deliyor. 410 deliyor. Yani güzel de yüklemesi var. 7,5 saniyede az olduğunda. En kötü 8 olacak. 8. Evet arkadaşlar burada orta seviyedeki İngiltere'deki tavsiye tankımız. Şimdi üst seviyede önereceğimiz tank ise Challenger DS. Bu tankın özelliği ne? 5 saniyede dolduruyor göründüğü üzere. Mustafa burada mısın? Konuğumuz hattan düştü. Buradayım buradayım. Heh. Tamam. Yok yok. Buradasın. Heh. Aynen DS'yi tavsiye ediyorum. Yine o ES 11.7'de genellikle İngilizler 11.7 olsa 12.0 yani çok kötüler. Sadece yükleme hızından avantajı var. Bu da DS top yere gelmediği için daha iyi. Aralarında bir mermi farkı var. Aralarında bir mermi fark var. Yine bahsettiğimiz top tier'e gelmediği için de
bunu öneriyoruz. Şimdi diğer Ben 30 saniyen alayım abi, ben geleyim. tamam ben de notlarımı düzenleyeyim. Arkadaşlar diğer ağacımıza geçelim. Japonya'da tavsiye edeceğimiz tanklar, premium tanklar. Arkadaşlar bak, sadece premium tanklardan Type 74, Geldim. Type 74 Red Star. Doğru mu? Evet. Onu da ben tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir şey. Yani lazer mesafe bölücüsü var. Evet. Çok Hit önemli. mermisi var. Çok iyi. Bir de manevra hızlı olduğu için çok iyi. Zırhı çöp. Onu diyeyim. Tek mermi yersin. Ama Ama Japonların hep öyle ki, yani bu Type 74 de öyle. evet. Diğerlerinin de zırhları. Yani Japonlarda zırh alamayacaksınız. Japonlara Zaten abi, teknoloji. zaten 8-0 geçtikten ki artık zırhın önemi kalmıyor. Yani tek yiyorsun. Manevradan mermi kalıyor. Evet. Tamam. Orta seviyede tankımız bu. Düşük seviyede tank önermiyoruz. Bende 4-3 varmış. Bu da alınabilir aslında. Bak, ben de bunu Evet. ekleyeyim. Yani eğer düşük seviye, giriş seviyesinde oynamak istiyorsanız bu Chino çok güzel bir tank. Yani hem basit hem gerçekçi de. Topu Ama çok şöyle bir etkili. şey. İlk alacağın Japon ülkesi olmasa, bunu Tabii aklınızda tabii. bulunsun. Kesinlikle Rus, Japonya'dan Almanya, başlamayın. Amerika. Kesinlikle Japonya'dan başlamayın. Japonya'yı ve İngiltere'nin düşük seviyesini kasmak zulüm yani. Zulüm. Kolay iş değil. Onun için bu artık zevk işi bundan sonrakiler. Gelelim top tier'deki tankımız, tabii ki Type 90 Fuji. Tartışmasız. Tartışmasız. Nasıl bir tank bu tank? 12-0'da Efsane değil mi? yani şimdi ben de zaten Type 90 aldım. Japonya'ya kasıyorum. Mükemmel Yani abi, mükemmel. mükemmel, Bak, aynen. 480 denemesine rağmen 12-0'da zaten 600 küsür deliyor. 650 Leopard'lar. Yetiyor. 480 yetiyor. 4 saniyede Ve yüklediği için. senin dikkatini çekeyim senin, Mustafa. Sen Japonya'yı premium tankla kasmışsın. Bak, ben Japonya'yı şu an o asıyorum. Premium tankla kasmamışım. Evet. Bir tebriği alırım, bir alkışı Aynen. alırım ve videoyu da bir beğeni alırım yani. Bunlar Tamam, şimdi bir emek. beğen Hep atalım. emek bunlar. Hep emek yani bunlar. Bu arada dünkü maçımız var ya. Sen çıktın da son maçımız. Evet. BİK ile nükleer çıkıyordum. Bizim takımdan 3 kişi kalmıştık. Yani iyi, Nasip tebrik olmadı. ederim. Tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar hızlıca geçelim. Video uzadı galiba. Çin'e. Çin'e geçelim. Hemen daha hızlı gidelim artık. Zaten bundan sonraki Zaten Z diğer kişi olduğu ülkelerde için. alt bir yer kalmayacak. Heh, Alt bir yerdeki bir şey yok. evet. Şimdi Çin'de ZTZ 96 A, Aynen, aşağı inelim. İki ZTZ seçeneğin var. 96 A. Ya Khalid ya ZTZ 60 96A. Khalid'i tavsiye ediyorum. Top yere gelse bile iş yapıyor. Altı da gelse, ama ZTS'nin geri geri gitmesi sıkıntı. Khalid geri geriye çok güzel gidiyor. O zaman Yani Çin'i de böyle geçelim. Ben zaten Çin'i aynen. kasmadım. Alt bir yerlerdeki tanklarını, premium Yok 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 tanklarını yok, önermiyoruz. hiç. Ya ZTZ ya Erkayıt. Bunu siz karar verin hemen. Geçeceğimiz ülke İtalya. İtalya'da ne çile çektim? Benim videolarımı izleyen görür. İtalya'da neler çektim. Alt bir yerde Özellikle yine Leopard'ı kasarken. Şimdi İtalya. Evet, sen söyleyeceğini söyle İtalya ile ilgili. Ben notlarımdan alt bir İtalya'daki yerden tankların... Tiger var. Tiger, Almanların bir Tiger var. 6-0 Tigers diye ismi. Onu tavsiye edebilirik. M26 eskisi o kadar iyi değil. Eskiden 6.3 iyiydi. 6.3. Bir de troll aracı var. PZH 2000. Lazer mesafe bölücü patlayıcı mermi kullanıyor. Hem uçak savar olarak kullanılıyor, hem de tank avcısı Şimdi olarak. Mustafa, İtalya'da şunları not almışız notlarımıza. Tigris. Aynen, Tiger. Almanların Tiger yukarı ortada 6-0. Almanya'nın Tigris. Tiger, bildiğimiz Tiger tankı. 6-0. Tabii Tiger demek güç demek. Güven demek. Düşük seviyede bu alınabilir İtalya'yı katmak için. Ya da İtalya'dan başlayacaklar için tavsiye etmiyoruz İtalya'dan başlamasını. Sonra dediği gibi troll olarak bu PZ2000 alabiliriz. Trollük güzel oluyor. Sonraki tankımız, tavsiye edeceğimiz tank ise mesela bende bu AUBL 74 var. Sakın almayın. Tavsiye edeceğimiz tank ise OF 40. Of 40 belki 9. 3'ün en iyi araçlarından biri. Bu En ağaçtaki iyi. 9.0 da çok iyi bence. Onu sadece Ağaçtaki 9. aralarında mermi. Bu 400 deliyor, o 337 deliyor. Bak, ağaçtaki 9.0 da çok iyi bence.
Artık premium bende yok ama düşünemiyorum. Çok güzel bir tank arkadaşlar. Çok güzel. Aynen. Ben İtalya'yı onunla kastım. İtalya bununla kastılır arkadaşlar. Diğerlerine 11.7'de yerde tavsiye ettiğimiz tank yok. Onlar çöpler Ariyetelerde İtalya'dan. çöpler. O Centurion yine troll aracı, ağaç kasamazsın. Ariyete'de zaten ben ağaçtakilerini kasmadım. Direkt Leopard 2A7 kastım ağaçta. En sağdakini. Evet arkadaşlar, geçtik Fransa'ya. Fransa. Fransa'da şimdi ben notlarımı yine açayım çevireyim. Fransa'da hangi notları almışız? Evet, Fransa'da da çok tanıdık bir tank var. Geliyoruz ona. O tankla çok oynadım. Çok videom var. Çok atomum var. Hemen geçiyoruz Fransa'da ilk tankımız orta seviyede ki bir tank. Eğer karşınıza bu tank Söyle. çıkarsa sizin rakip olarak bu tank çıkarsa adamı kanser ediyor yani açıkçası. Aynen. Öldürmediysen Yani yeniden istersen yükleme hızı 4.0 bu seviyede. Çok güzel bir tank. Mustafa sözü sana bırakıyorum. Ne diyorsun bu aynen tanka? abi. Bu tank Tavsiye çok takımı. manyak bir tank. Şöyle bir şey. Altında oyunun en zırhlı araç IS-7. Ben oynuyorum. İyi de oynuyorum IS-7'den. Bunu 2 kez öldüremedim. İkisinde de o beni öldürdü. Tamam. Çıkıp tek atamazsan sen öldürüyor. Bu Belki de IS-7'den şunu söyleyeyim. Yani orta seviye tanklar içinde önerdiğimiz tanklar en içindeki en iyi. iyisi. En iyisi bu. Evet. Tavsiye ederiz. Şiddetle tavsiye ederiz eğer Fransa'ya katacak olanlar. Yani 4 saniyede yüklüyor. 6 ya da yine 8 mermiden sonra yüklemeye geçiyor. Ama zaten iyi bir oyuncusan 6'da 6 yaparsan bitti zaten. Şimdi Takımı mahvettin. evet. Şimdi geçeceğiz şeye. Yok söylemedi ha. Tamam. Söyleyeceğim de bakıyorum ben Ha. ama şeyde var mı? Evet arkadaşlar efsane bir tanktan bahsedeceğiz şimdi. Ben bu tankla çok oynadım. Amex süper. Ben de Fransa'yı ondan kastım. Yani ben Fransa'ya bu tankla kastım. Çok güzel bir tank yani. Gerçekten çok güzel bir tank. Şöyle söyleyeyim. Bu tankla hızlı oynanabilir. Takım arkadaşlarına destek verilebilir. Sniperlık yapılabilir. Mühimmatı, topu 105 milimetre bu tankın. Ee, Deliş gücü çok iyi. Termali var. Hızı da çok iyi. 65-70 kilometre şeylere diyor. Zaten şeyi de var. Sabitleyicisi de var. Artıları bu tankın bence hız ve isabeti. Eksikleri yakın mesafede biraz zorlar. Yani yakın Bir mesafede savaş sıkıntını da beceri. ben ekleyeyim. Bir sıkıntı önünüzde mesela bariyer tahta mahta varsa bunun üzerinden geçme Onu, takla attırır. o video benim çekmiştim. O video sildim mi bilmiyorum ama YouTube kanalımda var. Hitler'de takla atıyor arkadaşlar. Bildiğiniz çitler Aynen. var ya tahta çitler. Hızlıca üstünden Tahtalara geçin tahta atıyor. Onun bir bug'ı bence. aynen. Ee, evet arkadaşlar bu tankı şiddetle tavsiye ediyoruz. Geçtik diğer Aynen. tankımıza. O Zaten Leopard, Leopard'a Leopard aynısı. 2. Leopardlar zaten biliyorsunuz. Bunu da tavsiye ediyoruz Tavsiye arkadaşlar. ederiz. Fransa'da da bunu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar son ülkemiz İsveç. Neden son ülkemiz? İsrail'i boykot Boykotluyoruz. ediyorum. Onun için İsveç'te kalacağız. İsveç'teki tanklarımızı tanıtacağız. Tavsiyelerimizi söyleyeceğiz. Daha sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. İsveç'te ne var Mustafa? Yılların oyuncusu. Oyunu İsveç'te iliklerine kadar işlemiş birisi arkadaşlar. sağ var 3.7'de çok güzel troll Bende de aracı. var. Çok Yükleme hızı güzel. 1.2 saniye. Yanılmazsam şimdi ağaçtan kaldırırlar. Öyle hatırlıyordum. Şimdi sende olduğu için gözüküyor. Bence Hmm. kaldırırlar bunu. O zaman tavsiye etmeyelim. Yani Varsa alınır. arkadaşlar da görünmüyordur muhtemelen. Bilmiyorum. İyi, tekrar Tamam. getirirler. STRV O 81. aynen. STRV STRV 80. 81. Ben şunun hastasıyım. Mustafa şunun hastası. Aynen. Ben bu araçı karşıma çıktığı zaman kaçıyorum. Ama Ya tabii kabiliyeti biraz sıkıntılı. şöyle Ama bir şey. kasmak için orta seviyede. Senin araç çölde iyi yapar. Açık arazide. Ama şehirde hiçbir şey yapamaz. Yanlarlar çünkü sabit kule tank avcısı sanki sayılar. Ama ki tank. Her ne kadar alttan tek yiyor, yanaklardan tek yiyor ama bu bir yerde bütün tanklara 350 deldiği için tek atıyor. Ben Yani İsveç'i STRV ile kastım. ben İsveç'i kasmadım arkadaşlar. Hatta bu Ama STRV değil ağaçta var ya evet. STRV'lerden STRV 101 var galiba. İkisine de tılsım basıp öyle kastım. Evet arkadaşlar. Evet. Diğer tavsiye tankımız ise İsveç'te ne? Ondan önce Vidar'ı da yine BZH 2000 gibi troll aracı Evet. Troll alabilirsiniz. olarak Hani kullanabilirsiniz. kasamaz.
Geçtik buraya. Aynen. 10.3 10.3 CV mi tavsiye edersin? Cristiano mu tavsiye edersin? İkisini de tavsiye ederim. İkisi de iyiler. Bir tık hani 10.7'ler üst bir yer atıyor ya. Evet. Ondan dolayı CV'yi tavsiye ederim. CV 5 saniyede yüklüyor. Ama zırhsız. Ee, ama CV'yi bir tık daha fazla tavsiye ediyorum. Leopard da zırhlı. Mermisi de iyi. Her şeysi de. Ama şu dönemde işte 10.7'ler zulme uğruyorlar. Tabii arkadaşlar biz bu Clickbait'ten videoyu şimdi çekiyoruz. Bu BR'ler zaman zaman oyunda değişiyor. Bu şu anki BR'lerin sınırına göre biz bunları tavsiye ediyoruz. çünkü Özellikle çünkü belirtelim. sen zaten gördün abi 10.7 örnek vereyim 100 maç girdin. Bunun 80'ini 11.7 atıyor. Bu korkunç Evet. rakam. Bu Evet. korkunç rakam. Ee, Yani oynatmıyorlar seni kısaca. Oynatmıyorlar. Onun için ona dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz 1 Kasım War Thunder 1 Kasım Premium rehberi olarak bunu hazırladık. Premium tankları tecrübelerimize dayanarak toplamda ikimizin tecrübesi 16 yıl az bir rakam değil. Tecrübelerimize dayanarak sizlere bahsettik. Alırsanız bunları eğer premium tank alacaksanız bunlar size çok fayda sağlar. Sonuç olarak da şunu söylemek istiyorum. Her ülkenin premium sayısı çok farklı. Gerçekten çok farklı. En önemli tavsiye bence en pahalı olan değil, en çok oynadığınız ülkenin en verimli premiumu alın derim ben. Bu şekilde oyunda kasma süreniz kısalır. Oyundan da keyif alırsınız. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun, videoyu beğenin, bildirimleri açın. Eğer gereken beğeni gelirse bu videoya yine Mustafa ile oyunun dediğimiz gibi oyun videoya başlarken dedik ya iliklerine kadar işlemiş arkadaş, tecrübeli arkadaşımız. Eğer bu şeyi yaparsanız, bu videoyu beğenirseniz bunun için bir de biz şimdi tank rehberini çektik. Uçak rehberini de, premium uçak rehberini de kısa zamanda çekmeyi düşünüyoruz. Ama tabii bu videoya beğeni gelirse. Evet Mustafa çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne demek istersin? Bir şey ekleyeyim abi. Şimdi arkadaşlar Ekim'in 29'unda yıl dönümü olduğu için War Thunder'ın önce paketler alan. Altın kartalla hiçbir şey almayın. Niye bunu diyorum? Örnek vereyim ben. Örnek vereyim 4 ülkeye 4 tane araç alacağım. Bunun içinden altın kartal çıkıyor. Onu yılbaşına bırakırsınız. Yılbaşında her şey indirim gelecek. Orada kullanırsınız. O Yani zaman bir taşla iki kuş. anladım Mustafa. Şöyle diyelim biz. İkincisi de abi şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar bizi takip etsinler o zaman. Discord adresimize gelebilirler. Eğer alacaklarsa tankmak bize yorumlara yazsınlar. Hangi tankı çok seviyorlar? Hangi premium tankı onlar tavsiye ediyor? Gerekçeleriyle de yorumlara yazabilirler. Bizden de tavsiye almak isteyen zaten yorumlara yazar. Discord adresimize gelir. Tavsiyeleri de alır. Zaten abi dediğin gibi bu genel bir değerlendirme. Olabilir takipçiler özel bir değerlendirme ister. Discord'a gelir hem muhabbet eder hem oynarız hem de yardımcı oluruz onlara. Evet. En son ekleyeceğim ve kapatacağım ben konuyu. Kesinlikle top tier alacaksan bir ülkeyi fulllemen gerekir. Fulle bir Evet. ülkeyi sonra top tier al. Çünkü çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Yani benim 5-6 arkadaş direkt oyuna başlıyor. Top tier'den alıyor. Yapamazsın ki. Yapamaz, oynayamaz. Sıkıntı yaşıyor. Evet. Sabah Video akşam çok uzun küfür. oldu Mustafa. Mustafa çok uzun oldu Mustafa. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için, yayına katıldığın için. Dediğim gibi arkadaşlar hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.